Definecilikte karşılaştığımız V define işaretinin özel anlamları ve kritik çözümleri. Define avcılarının en büyük sırrına ve define işaretleri dünyasına hoş geldiniz. Bugün tarihin derinliklerinden gelen gizemli ve en çok yanlış anlaşılanlarından biri olan bir işaretin V sembolünün ardındaki sırları birlikte çözeceğiz. Bu işaret, antik medeniyetlerin bize bıraktığı bir harita, bir rehber, ancak doğru okumayı bilene. V işaretinin tarihsel kökenlerinden sahada nasıl analiz edileceğine kadar her detayı öğrenerek, belki de sizi büyük bir hazineye götürecek ilk adımı atacaksınız. Hazırsanız bu gizemli yolculuğa başlayalım. Bu videoyu izledikten sonra bir V işaretiyle karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğini tam olarak bileceksiniz. V işaretlerinin genel anlamı. V işaretleri, antik medeniyetlerden günümüze kadar farklı kültürlerde kullanılmış. Genellikle bir yönü veya bir noktayı işaret eden sembollerdir. Bu işaretler, define avcıları için, yani bizler için önemli ipuçları taşır çünkü çoğunlukla bir gömüye, özel bir alana giden yolu gösterirler. Sahada bu işaretleri doğru okumak, zaman ve emek tasarrufu sağlar, sizi doğrudan hedefe yönlendirir. Doğru bir analizle bu işaretlerin ardındaki gizemi çözebilir ve potansiyel bir defineye ulaşabilirsiniz. V işaretlerinin tarihsel kökenleri, özellikle Roma ve Bizans dönemlerine kadar uzanır. Bu dönemlerde yolların, sınırların veya önemli noktaların belirlenmesinde kullanıldığına dair arkeolojik bulgular ve tarihi kayıtlar mevcuttur. Örneğin, Anadolu'daki bazı antik yolların kenarlarında bulunan V şeklindeki oyuklar, yolculara yön gösterme veya belirli bir bölgeyi işaretleme amacıyla yapılmıştır. Osmanlı tahrir defterlerinde de bazı arazilerin sınırlarını belirten benzer işaretlerden bahsedilir. Ancak bunların defineyle doğrudan ilişkisi genellikle yerel halk inanışlarıyla pekişmiştir. V işaretinin oyulduğu kayanın türü granit, kalker, kum taşı ve benzeri. İşaretin ne kadar eski olduğu ve ne kadar dayanıklı olduğu hakkında bilgi verebilir. İşçiliğin kalitesi düzgün kesimler, pürüzlü yüzeyler, işaretin yapıldığı dönemin teknolojik seviyesini ve yapan kişinin ustalığını yansıtabilir. Örneğin, Roma dönemine ait işaretler genellikle daha düzgün ve simetriktir. Saha eklemesi. Granitte V kenarlarında görülen tekrarlı darbe, mikroyiv izleri, insan oyması ihtimalini güçlendirir. Kalker, kum taşında, keskin kenar ve homojen patina birlikte ise eski işçilik olasılığı artar. Hızlı yaş tayini, tırnak, su spreyi, büyüteç ile kenarlardaki mikroyiv, paralel çizik ve patina sürekliliğini kontrol edin. Taze çapak ve kesik liken çizgisi yakın dönem müdahalesini gösterebilir. Temel kavramlara gelirsek, V işareti genellikle iki çizginin birleşerek bir açı oluşturduğu bir semboldür. Yön tayini, bu işaretin gösterdiği istikameti belirleme sürecidir. Derinlik, işaretin oyulduğu kaya veya zemindeki kazı miktarını ifade eder. Patina, işaretin üzerinde zamanla oluşan doğal renk değişimi ve aşınma tabakasıdır. Çapraz doğrulama ise bir işaretin anlamını başka bir işaret veya kanıtla teyit etme işlemidir. V'nin gerçek orta yönünü hatasız bulmak için iki kola eşit mesafeli noktaları ip ile birleştirip orta noktadan V tepesine hat çekin. Pusula ile dereceleyip notlayın. Bu hat yön tayininde temel referans olsun. Bir V işareti bulduğunuzda ilk olarak açısına ve yönüne dikkat edin. Çünkü V işaretinin kolları arasındaki açı genellikle işaretin gösterdiği yönü ve mesafeyi belirlemede kritik bir ipucudur. Örneğin, dar açılı bir V genellikle yakın bir hedefi, geniş açılı bir V ise daha uzak bir mesafeyi işaret edebilir.
V işaretinin kollarının açısı sadece mesafe değil, aynı zamanda hedefin türü hakkında da ipucu verebilir. Örneğin, 90 derecelik bir açı ile yapılmış olan V işareti genellikle bir köşe veya dönüş noktasını işaret ederken, daha dar açılar bir giriş veya dar bir geçidi gösterebilir. Güneşin doğuş ve batış yönlerine göre işaretin gölgesini incelemek, özellikle sabah veya akşam saatlerinde işaretin asıl gösterdiği yönü daha net belirlemenize yardımcı olabilir. Güneşin pozisyonuna göre gölge analizi yaparken, yılın farklı zamanlarındaki güneşin konumunu da göz önünde bulundurmak, işaretin asıl yönünü daha doğru anlamanıza yardımcı olabilir. Mesafe konusunda ise işaretin büyüklüğü ve oyma derinliği size bir fikir verebilir. Genellikle işaretin sivri ucu ne kadar belirginse, hedef o kadar yakında olabilir. İşaretin büyüklüğü ile hedefin mesafesi arasındaki orantıyı daha detaylı açıklayabiliriz. Küçük V 5 ile 10 santim. Genellikle 5 ile 50 metre mesafede, yüzeye yakın veya küçük bir saklama alanını işaret edebilir. Orta V 10 ile 20 santim. 50 ile 100 metre mesafede bir mezar, küçük bir mahzen veya depo alanını gösterebilir. Büyük V 20 santim ve üzeri. 100 metreden daha uzak, geniş bir alanı, bir yerleşim yerini veya büyük bir gömüyü işaret edebilir. Yerel zemine göre sapma payını da unutmayın. Toprak kaymaları veya erozyon, işaretin orijinal konumunu değiştirebilir. Sapma payı için zeminin eğimi, erozyonun şiddeti ve bölgedeki jeolojik hareketlilik gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Kaya ve oyma izlerini incelerken, oyuğun derinliğine, kenar keskinliğine ve patinasına bakın. Eski işaretler genellikle daha derin, kenarları aşınmış ve doğal bir patina tabakasıyla kaplıdır. Patinanın rengi ve kalınlığı, işaretin ne kadar süredir orada olduğu hakkında bilgi verebilir. İşaretin kenarlarındaki aşınma ve yuvarlaklaşma, zamanla su ve rüzgarın etkisiyle oluşur. Tortu birikimi, liken, yosun, toprak, işaretin ne kadar süredir dış etkenlere maruz kaldığını gösterir. İnsan izini, yani insan tarafından yapıldığını ve dolgu farkını anlamak için, işarete yakın bölgelerdeki toprak rengi, dokusu ve yoğunluğundaki farklılıklara dikkat edin. Eski bir kazı veya dolgu alanı, çevresindeki doğal zeminden farklı olacaktır. Eski kazı alanlarındaki dolgu toprağı, çevredeki doğal topraktan farklı bir renk tonuna sahip olabilir, genellikle daha koyu veya daha açıktır. Ayrıca dolgu toprağı daha gevşek bir yapıya sahip olabilir ve içinde farklı taş veya seramik parçaları barındırabilir. Bu tür farklılıklar dikkatli bir gözlemle tespit edilebilir. Çapraz doğrulama için V işaretinin gösterdiği yönde başka bir ikincil işaret, örneğin bir oyuk, yığma taş veya farklı bir sembol arayın. Ayrıca bölgedeki yaşlılardan duyduğunuz sözlü tarih anlatıları veya eski haritalar da size önemli bilgiler sağlayabilir. V açısını mesafeye çevirmek için pratik tarama yarıçapı kuralı kullanın. 20 ile 40 derece için 8 ile 20 metre. 40 ila 70 derece için 20 ila 40 metre. 70 ila 100 derece için 40 ila 60 metre. Arazi eğimi 15 derecenin üzerindeyse yarıçapı %20 artırın. Asimetri metriği. Kol uzunluk farkı %25 ise uzun kol yönünde mesafeyi %25 ila 40 artırın. Kısa kol yönünü ikinci halka olarak tarayın. İç varyant öncelikleme. V'nin içinde nokta varsa, nokta tepe doğrultusunu önceliklendirin. Yakın hedef eğilimi. İç çizgi hangi kola yakınsa, o yöne mesafeyi yaklaşık %30 artırın. V'nin açıldığı yönde uçurum, bataklık, yoğun kayalık varsa, hedef genelde bu engeli dolanan en kolay geçiş hattına oturur. O zaman o hattı önceliklendirin. Erozyon düzeltmesi. Güney yamaçlarda erozyon yüksek. V doğrultusunu yamaç aşağısına 3 ila 5 metre kaydırarak tarayın.
Kuzey yamaçlarda bitki tutunması yüksek. V yönünde bitki açıklığı anomalisini kontrol edin. İstif taşı testi. Düzensiz taş yığınında üstteki 2-3 taşı hafifçe oynatın. Alt yüzeyler koyu, likenli ve yapışkan ise istif eski, doğaldır. Kuru ve tozsuz ise yenidir. V doğrultusu ile eski, düzenli istif kesişiyorsa öncelik verin. Su ilişkisi. V işaretleri özellikle Bizans döneminde su kaynaklarına, mezarlara veya önemli geçitlere yönlendirmek amacıyla kullanılmıştır. Bu işaretlerin yapılış amacı genellikle bir mesajı veya bir yönlendirmeyi kalıcı kılmaktır. Zaman içinde bu işaretlerin kullanımı azalmış olsa da, bazı bölgelerde yerel halk tarafından arazi sınırlarını belirlemek için de kullanıldığı görülmüştür. Örneğin 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu kayıtlarında, bazı arazi anlaşmalarında ve benzeri işaretlerin sınır belirleyici olarak geçtiği belirtilir. Antik dönemlerde su kaynakları, yerleşim yerleri ve yaşam için kritik öneme sahipti. Bir V işareti, yakınlardaki bir su kaynağını, kuyu, pınar, dereyi veya suyun toplandığı bir alanı işaret edebilir. Bu tür işaretler genellikle suyun akış yönünü veya kaynağın konumunu belirtir ve bu suyun veya kaynağın suyunun akış yönü de bir işarettir. Saha araştırmasında V işaretinin gösterdiği yönde eski su kanalları, kuyular veya su birikintileri aranmalıdır. V yönünde 50 metre içinde en alçak kod çizgisini doğal su akış hattını belirleyin. V doğrultusu ile su hattı çakışıyorsa öncelik yüksek demektir. İşaret okuma ve çözüm adımlarına gelirsek, V işaretinin yalın anlamı herkesin de tahmin edebileceği üzere genellikle gösterdiği yönde bir şeyin olduğudur. Varyantları arasında V'nin bir kolunun daha uzun olması veya V'nin içinde ek bir nokta ya da çizgi bulunması sayılabilir. Bu varyantlar işaretin anlamını değiştirebilir veya ek ipuçları sunar. Yön tayini için V'nin sivri ucunun gösterdiği yöne doğru ilerleyin. Oran ipuçları için V'nin kollarının uzunluklarını ve aralarındaki açıyı ölçün. Örneğin eğer V'nin bir kolu diğerinden belirgin bir şekilde uzunsa, uzun kolun gösterdiği yönde daha uzun bir mesafe kat etmeniz gerekebilir. Yer tespiti için işaretin gösterdiği yöne doğru, işaretin büyüklüğüne göre belirlenmiş adımlarla ilerleyin. Örneğin küçük bir V işareti genellikle 5-10 adım mesafede bir hedefi işaret ederken, büyük bir V 20-30 adım veya daha da fazla adım veya daha fazla bir mesafeyi gösterebilir. Bazı V işaretleri, belirli ağaç türleri, örneğin yaşlı meşe, çınar veya bitki örtüsüyle ilişkilendirilebilir. Bu, işaretin yapıldığı dönemde bu bitkilerin belirli bir anlam taşıdığını veya bir bölgeyi gizlemek için kullanıldığını gösterebilir. İşaretin çevresindeki bitki örtüsünün doğal olup olmadığı, insan eliyle ekilmiş olup olmadığı da incelenmelidir. 3 kanıt kuralı uygulayın, hedefe karar vermeden önce yön, V ortası, fiziksel anomali yani dolgu, bitki, taş ve cihaz sinyali, dedektör termal ısı, manyetik çekim sinyali aynı noktayı işaret etmeli. Teknolojiyi kullanarak doğrulamaya gelince, drone ile hat planı çıkarmak, işaretin bulunduğu geniş araziyi kuş bakışı incelemenizi sağlar ve olası hedefleri daha geniş bir perspektiften görmenize yardımcı olur. Drone ile çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, işaretin çevresindeki arazi yapısını, olası diğer işaretleri veya yapısal anomalileri tespit etmede çok faydalıdır. Termal kameralı dronlar, toprak altındaki ısı farklılıklarını daha geniş bir alanda tarayabilir. Metal dedektörü kullanırken, mineralizasyonu azaltma ayarlarını doğru yapmanız çok önemli. Çünkü yüksek mineralizasyonlu topraklarda yanlış sinyaller alabilirsiniz. El metal dedektörünüzde zemin dengeleme, ground balance, ayarını doğru yapmak, mineralizasyonun neden olduğu yanlış sinyalleri büyük ölçüde azaltır.
Ayrıca ayrım ayarını kullanarak demir gibi değersiz metallerin sinyalini filtreleyebilirsiniz. Küresel navigasyon uydu sistemi ile nokta doğrulama, bulduğunuz olası hedef noktaların koordinatlarını hassas bir şekilde kaydetmenizi sağlar. Profesyonel küresel navigasyon uydu sistemi cihazları, santimetre hassasiyetinde konum bilgisi sağlayarak, bulduğunuz noktaların haritalandırılmasında ve daha sonra tekrar bulunmasında kritik rol oynar. Bu, özellikle büyük arazilerde çalışırken önemlidir. Gerekirse, termal kameralar toprak altındaki ısı farklılıklarını tespit ederek, eski kazı alanlarını veya boşlukları gösterebilirken, manyetometreler metal yoğunluklarını veya toprak altındaki yapısal anomalileri belirleyebilir. Termal kısa rutin uygulayın. Gün batımından 60 ile 90 dakika sonra ve orta noktası boyunca 20 ile 50 metrelik hat taraması yapın. 0,5 ila 2 derece ısı farkı veren mikro alanları işaretleyin ve sabah tekrar kontrol ederek kalıcı farkı doğrulayın. Dedektörle arama yapma şerit planı. Bobini çok hızlı sallama. Saniyede yaklaşık 1 metre hızla, sakin ve eşit tempoda ilerle. Şerit şerit tara ve yürüdüğün hattın yanında bir sonraki hattı 50 santim yanından başlat. Geçişler örtüşsün. Yeni hattı, önceki hattın üzerine yaklaşık 1/3 oranında bindir. Yaklaşık %30 oranında. Böylece arada boşluk kalmaz. Güçlü sinyalde farklı açıdan ikinci geçiş yapın. İki geçişte aynı noktaysa A noktası olarak sabitleyin. Hızlı prob ızgarası. 10x10 metre ızgara kurup her 2 metrede ince prob çubuğu batırın. Ani sertlik farkı veya boşluk hissi olan noktaları işaretleyin. 3 işaretli nokta bir çizgi üzerinde ise o hattı dedektörle şerit olarak tarayın. En yaygın hatalar ve riskler şunlardır. Birincisi, işareti tek başına değerlendirmek ve çapraz doğrulama yapmamak. Bu, sizi yanlış yönlere sürükleyebilir ve zaman kaybetmenize neden olabilir. İkincisi, işaretin doğal bir oluşum mu, yoksa insan yapımı mı olduğunu ayırt edememek. Doğal kaya çatlakları veya aşınmalar, bazen V işaretine benzeyebilir. Üçüncüsü, aceleci davranmak ve çevreyi yeterince incelememek. Hızlı düzeltme önerileri ise, her zaman birden fazla kanıt arayın, işareti dikkatlice inceleyin ve doğal oluşumlardan ayırt etmeye çalışın. Son olarak da çevredeki diğer ipuçlarını gözden kaçırmayın. İşte en yaygın 3 hata ve düzeltme önerileri. Hata, işaretin doğal bir oluşum olduğunu göz ardı etmek. Düzeltmesi, işaretin kenarlarındaki keskinliği, simetriyi ve işçilik izlerini dikkatlice inceleyin. Doğal aşınmalar genellikle daha düzensiz ve asimetriktir. Diğer hata, çevredeki diğer işaretleri veya ipuçlarını görmezden gelmek. Düzeltmesi, bir V işareti bulduğunuzda hemen kazıya başlamak yerine çevredeki 50 ila 100 metrelik alanı dikkatlice tarayın. İkincil işaretler, yığma taşlar, eski yol izleri veya su kaynakları gibi ek ipuçları arayın. Diğer hata, yanlış ekipman veya yetersiz bilgiyle hareket etmek. Düzeltmesi, araziye çıkmadan önce kullanacağınız ekipman dedektör, kürek, harita, pusula ve diğer araç gereçlerin hakkında yeterli bilgiye sahip olun ve doğru ayarları yapın. Bölgenin tarihi ve coğrafyası hakkında ön araştırma yapın. 3 kanıt kuralını karar eşiği olarak uygulayın. Tek veriyle kazıya başlamayın. V'nin ortay hattı, yani iki kolun arasındaki kalan alan, fiziksel anomali, cihaz sinyali aynı noktayı göstermiyorsa, yalnızca kayıt haritalama yapın ve geri dönün. Mini kontrol repliği, V'yi ölç, ortayı sabitle, 3 kanıt olmadan hedef deme. Dar açı yakın, geniş açı uzak. Asimetri mesafeyi büyütür. Gün batımı termali, sabah tekrar. Geçici farkı ele, kalıcıyı işaretle. Mikrovaka bölümüne gelirsek, bir arkadaşımız eski bir Bizans yolunun yakınında kayaya oyulmuş belirgin bir V işareti buldu. İşaretin sivri ucu
yolun dışına doğru yaklaşık 15 derece eğimli bir yamacı gösteriyordu. Arkadaşımız, işaretin gösterdiği yönde yaklaşık 20 adım ilerlediğinde toprağın renginde ve dokusunda bir farklılık fark etti. Metal dedektörüyle yaptığı taramada bu bölgede güçlü bir sinyal aldı. Daha sonra yapılan kazıda Bizans dönemine ait olduğu anlaşılan bir seramik kap içinde birkaç sikke bulundu. Burada uygulanan adım ve işaretinin yönünü ve mesafesini doğru okuyarak çevredeki toprak farklılıklarını ve dedektör sinyalini birleştirmek oldu. Bir diğer somut örnek ise bir dağlık arazide bir kayanın üzerine oyulmuş, kollarından biri diğerinden daha uzun olan bir V işareti bulundu. İşaretin uzun kolu dik bir yamacın aşağısını gösteriyordu. Ekip, işaretin gösterdiği yöne doğru ilerlediğinde, yamacın eteğinde, doğal olmayan bir şekilde dizilmiş taşlarla kapatılmış küçük bir mağara girişi tespit etti. Mağara içinde yapılan incelemede, erken Bizans dönemine ait olduğu düşünülen seramik parçaları ve birkaç bronz obje bulundu. Bu örnekte V işaretinin asimetrik yapısı, bir kolun daha uzun olması, hedefin daha uzak veya daha zorlu bir konumda olduğunu işaret etti. Bu vakalarda V ortasının ipi pusula ile sabitlenmesi, asimetri metriğiyle mesafe artırımı ve termal, dedektör çift geçiş doğrulaması uygulandığında sonuçlar daha hızlı ve hatasız alınır. İşte V işaretinin ardındaki sırları çözmek için ihtiyacınız olan ve tek bir videonun içerisinde zamanımız yettiğince anlatabildiğimiz bazı öz bilgiler artık elinizde. Unutmayın, her işaret bir hikaye anlatır ve bu hikayeyi doğru okuyabilmek sizi tarihin derinliklerinden gelen bir hazineye ulaştırabilir. Ama acele etmeyin. Sabır, dikkat ve doğru analiz, başarıya giden yolda en büyük rehberinizdir. Ve işaretinin gizemini çözmek bir sanattır. Ve bu sanatı ustalıkla icra ettiğinizde, belki de tarihin size sunduğu en büyük ödülle karşılaşabilirsiniz. Şimdi sıra sizde. Doğa, tarih ve gizem dolu bu macerada kendi hikayenizi yazmaya hazır mısınız? Videonun devamının gelmesini isterseniz, yorumlardan belirtmeniz yeterli. Çünkü ben her daim yanınızda olmaya devam edeceğim. Abone olarak, beğeni yaparak ve yorumlardan düşüncelerinizi bizlerle paylaşarak ve kanala katılarak bizlere olan destekleriniz için teşekkürler. Bir dahaki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın.